모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람바람. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim, bugün sizlerle Mask Girl adında bir dizi paylaşacağım. Diziyle ilgili belki birçok şey duymuşsunuzdur. Ama konusunu ve klibini görmeye hazır mısınız? Asıl soru bu. Şimdi Mask Girl bu yıl yayınlanmaya başladı, 2023 yılında. Ve oldukça yeni diyebileceğimiz bir dizi. 7 bölümden oluşuyor. Ve konusu da bence çok güzel, dikkatinizi çekebilecek bir konu diye düşünüyorum. Şimdi Kim Momi adında bir karakterimiz var. Kim Momi bir şirkette çalışıyor. Sıradan bir çalışan. Fakat kendisinin bir aşağılık kompleksi var dış görünüşüyle alakalı. Çocukluğundan beri dans etmeyi seven, çok şirin bir çocukken daha sonra büyüdükçe birçok eleştiriye ve maalesef toplumun güzellik algılarına uymadığını düşündüğü için bu kompleks gelişmiş kendisinde. Bu yüzden de ofiste çalışma saatleri dışında eve döndüğünde bir maske takarak canlı yayınlar yapıyor. Her şey böyle giderken ve rayında gidiyor gibi gözükürken bir yayından sonra, kendisinin özellikle bir yayınından, son yayınından sonra ortalık birbirine girecek ve inanamayacağınız noktalara gidecek. Çok enteresan ve gizem dolu bir dizi. Evet, bence bazı konularda da size aydınlatacak. Çünkü daha çok yorum kısmında konuşacağım ama bu güzellik algılarıyla alakalı belki de size farklı bir çerçeve açacak ve gösterecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim oyuncu kadrosuna. Çünkü bu konuda şunu söyleyebilirim. Oyuncuların çoğunu daha önce görmemiştim. Ama ben burada başrol olarak özellikle belli isimleri sayacağım. Lee Han Byul adlı oyuncumuz Kim Momi'yi canlandıran oyuncumuz. Ve genelde onu göreceksiniz. Yani ana karakter, başrol diyebileceğimiz kişi bence burada o. Onun haricinde ismini tabii ki söylemek istediğim birkaç oyuncumuz daha var. Nana adlı oyuncumuz da oldukça ön planda olacak. Bir diğer oyuncumuz da Go Hyung-jun adlı oyuncumuz. Ve kadın ağırlıklı bir oyuncu listesi belki sayıyorum size ama gerçekten bu dizide onu da görmek benim hoşuma gitti. Bir isim daha saymak istiyorum size. Yoon Hae-ran adlı oyuncumuz da çok kıymetli ve benim birçok dizide birçok defa izlediğim bir oyuncudur. O da başrollerde diyebilirim. Ve bilmiyorum, bir oyuncumuz daha var. Onun da ismini geçirmek istiyorum. Çünkü burada onu gördüğümde ben şok oldum. An Jeong adlı oyuncumuz burada çok değişik bir karakteri canlandırıyor ve dış görünüşü de şöyle koymak istiyorum. İnanılmaz farklı geldi bana. Onu da söylemeden edemeyecektim. Evet, kadromuz genel olarak bu şekilde. Artık gözünüzde canlanmıştır diye düşünüyorum ama başrol olarak benim söylediğim isim de zaten belli. Evet, şimdi sizi klibiyle baş başa bırakmak istiyorum. Yorum kısmında görüşelim. I know they'll drive you bonkers. Mean them once and they'll forever haunt you. There's no heroes or villains in this place. Just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times that
Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Step into the heaven, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Evet. Umarım beğenmişsinizdir klibi. Her şeyden önce bu dizinin en güzel tarafı benim hoşuma giden biraz daha böyle polisiye havalarında esmesiydi. Ve bence çok yani konudan konuya geçişleri çok hızlı ama bir o kadar da güzel olmuş. Çünkü genelde havada kalabiliyor bu kadar hızlı bir şekilde ilerlediğinde diziler ama burada öyle değil. Sadece ben şeyi merak ettim, yani bir anda yani gaza mı geldi, birini öldürdüm, hadi bu adamı da öldüreyim mi dedi. Çünkü biz biliyoruz, tabii ki diziyi izleyenler için söylüyorum. İlk kurbanı öldüren kişi Mommy değildi. Kim Mommy değildi. Kendisi bunu bilmiyor. Bence o yüzden ikinci defa yaptığını düşünerek yaptı o hareketi. Eğer yapmamış olsaydı belki yolu bambaşka olacaktı ve hiç de bu dolambaçlı yollara girmeyecekti. Ama tabii ki burada en üzücü olan kısım bir insanın kendi dış görünüşüyle alakalı bu kadar rahatsız hissetmesi. Ben dizinin şeye kadar olan kısmını çok beğenerek izledim. Bu kadar eleştiri almasına rağmen herhangi bir operasyon yapmadan hayatının belli noktasına geldi. Fakat daha sonra sanki daha çok ifşa olmamak için bir estetik operasyon geçirdiği gibi algılıyorum ben kendi çerçevemden. O yüzden olmasa mıydı diyorum ama yüzünü değiştirmeseydi de çok kolay yakalanacaktı. O da o yüzden gayet mantıklı geliyor. Diğer taraftan bir anne görüyoruz. Evladının ölümünün peşine düşmüş ve bunun kimin yaptığını öğrenmek istiyor. Onun da aslında evre nasıl çığırından çıktığını da görüyorsunuz. Çünkü burada önemli olan nokta, her ne kadar o havada kalmış gibi dursa da oğlu da birini öldürdü. Oğlu birini öldürdü. Ve bunu yaptığında da gözü kararmıştı. Ve oğlunun da çok sağlıklı düşünceleri yok. Tabii ki bunlar onun ölmesi iyi olduğu anlamına gelmiyor ama kendi oğlunun da ne olduğunu fark etmesi ve bir yandan da oğluyla ilgili
kendisinin de bir utanç yaşıyor olması. Bu da çok enteresan. Bir anne olarak normalde kimse bunları beklemez. Kim Mommy'nin annesi için de bu geçerli. O da kendi çocuğunu çok acımasız bir şekilde eleştiriyor ve kayıp giden bir hayat görüyorsunuz. Öteki yandan da her ne kadar çok ilgiliymiş gibi gözüken bir anne olsa da oğlunun hissettiği, oğlunun evden kaçma isteği ve peş sıra biliyorsunuz rüyalarına girmişti annesinin ve orada da dedi ki sen zaten benim ölmemi istiyordun ve hani benden utanıyordun. Bu pişmanlık ve vicdan azabından dolayı da katili bulup kendini rahatlatmaya çalışıyor gibiydi anne bence. O yüzden bilmiyorum, çok fazla konu işlendi. Kim Mommy'nin bir kızı oldu. Babasını bilmiyoruz ama hani onu da ben merak ettim. Bence tek havada kalan konu oydu. Ve onun hayatının da kayıp gidişi. Çok enteresan. Bir başka eleştirebileceğimiz toplumdaki konu bu. Çünkü bunu ben daha önce de sizle paylaşmıştım ama birisinin ailesinde bir suçlu çıkıyor ve bütün ailenin itibarı ve toplumdan dışlanmasını görüyorsunuz. Bence bu çok haksızlık. Tabii ki işin içine aile girdiyse ayrı bir mesele ama böyle bir durumda özellikle bu dizi için annesi bir suç işlemiş ama bunun cezasını niye kızı da dışarıda çekiyor? Öyle değil mi? Çok acımasız bir şey bence. Ve bir diğer acımasız olan şey de hayatın ta kendisi. Çünkü tam annesini ilk defa görmüşken ve belki hesap sormak isteyecekken annesini aynı zamanda kaybetti. Ve büyük bir travma aslında bu yaşadığı her şey. Çok derin bir dizi bakıldığı zaman ve bunu 7 bölümde toplamış olmaları da takdire şayan diye düşünüyorum ve çok da beğendim. O yüzden de sizle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenerek izlersiniz veya izlemişsinizdir. Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.